Selam millet. Geveze Meclisi'ne hoş geldiniz. Ne haber? Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün ele alacağımız konu o kadar özel ki size anlatmak için sabırsızlanıyorum. Çünkü bu benim için adeta içsel bir yolculuktu. Hani internette gezerken karşınıza bir başlık çıkar. Türk oyuncu Nicole Kidman'ı performansıyla büyüledi, gözlerini doldurdu falan yazar. İlk tepkiniz ne olur? Benimki net. Hadi canım, clickbait. Açıkçası üstüne tıklama gereği bile duymadım. Klasik bir abartı, bir pazarlama harikası diye düşündüm. Ama sonra kader ağlarını ördü ve bir gün o sahne, o kısacık video karşıma düştü. İzleyince neye uğradığımı şaşırdım. Gözlerim doldu, kulaklarım çınladı. Meğer ne cevher varmış da haberimiz yokmuş bu ülkede. Bugün o clickbait sandığım manşetin arkasındaki devasa hikayeyi, Aras Aydın'ın Hollywood'un zirvesine, Nicole Kidman'ın tam karşısına çıktığı o anı ve o anın perde arkasını konuşacağız. Hazırsanız kemerleri bağlayın. Çünkü bu yolculukta hem bolca gurur var hem de bolca vay be dedirtecek detay. Şimdi konuya dalmadan önce kahramanımızı bir tanıyalım. Aras Aydın kimdir? Çoğumuz onu Kiraz Mevsimi, İnadına Aşk gibi popüler dizilerden tanıyoruz değil mi? Ama hikaye bundan çok daha derin. Aras Aydın 1989 Eskişehir doğumlu ve altyapısı inanılmaz sağlam bir adam. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu. Yani bu işin okulundan, tozlu sahnelerinden, disiplininden geliyor. Hani bazen deriz ya, bu adamda başka bir şey var diye. İşte o başka bir şeyin sırrı burada yatıyor. Üstüne üstlük adam davul, gitar, piyano çalıyor. Sanatın her dalına dokunmuş, kendini bildiğin bir sanat hamuruyla yoğurmuş. Yani karşımızda yaz dizilerinden bir anda Hollywood'a ışınlanmış bir piyango talihisi yok. Aksine kariyer basamaklarını tek tek sabırla ve çalışarak çıkmış, yeteneğini konservatuar eğitimi ve tiyatro disipliniyle bileyen bir sanatçı var. Bu yüzden o büyük an geldiğinde, yani Nine Perfect Strangers 9 kusursuz yabancı dizisi için deneme çekimi teklifi geldiğinde o aslında yıllardır bu role hazırlanıyordu. Peki, nedir bu Nine Perfect Strangers? Diziyi bilmeyenler için küçük bir parantez açayım. Eğer Big Little Lies'ı sevdiyseniz bu diziye de bayılacaksınız. Çünkü ikisinin de arkasında aynı dahi kadın var. Yazar Liane Moriarty. Ve yine Big Little Lies'da olduğu gibi bu dizinin de hem başrolü hem de yapımcılarından biri Nicole Kidman. Yani Kidman projeye sadece yüzünü değil, vizyonunu, parasını, her şeyini koymuş. Bunun ne demek olduğunun farkında mısınız? Bu oyuncu seçimlerinin inanılmaz titizlikle yapıldığı, her detayın onun onayından geçtiği, tam bir prestij projesi demek. İşte Aras Aydın böyle bir projeye, böyle bir devin karşısına çıkmak için seçildi. Dizide Aras, Mateo diye bir karakteri canlandırıyor. Mateo, ALS hastası olan, kendisinden yaşça büyük sevgilisi Victoria'ya, ki onu da efsanevi Christine Baranski canlandırıyor, bakıcılık yapan genç bir adam. İlk bakışta özellikle Victoria'nın kızı tarafından bir boy toy, yani zengin kadının genç sevgilisi olarak yaftalanıyor. Ama hikaye ilerledikçe anlıyoruz ki onların ilişkisi dizideki en saf, en gerçek ve belki de tek mutlu ilişki. Aras'ın oyunculuğu işte burada parlamaya başlıyor. O boy toy klişesini alıyor, paramparça ediyor ve altından o kadar derin, o kadar naif ve sevgi dolu bir karakter çıkarıyor ki. O ses tonu, o mimikler, o bakışlar ve en önemlisi duyguyu izleyiciye geçirişi öyle içten, öyle gerçek ki. Ve gelelim o meşhur sahneye, o kelebek anına. Sahnede Mateo, yani Aras Aydın, dizinin gizemli gurusu Masha, yani Nicole Kidman'la karşı karşıya. Masha, insanların içini okuyan, duvarlarını yıkan, dominant bir karakter. Mateo ise, sevdiği kadının gözlerinin önünde erimesini izleyen, kalbi kırık, savunmasız bir ruh. Masha, onu sorguluyor, üstüne gidiyor. İşte o anda Aras Aydın öyle bir performans sergiliyor ki, sadece metindeki kelimeleri söylemiyor, o anı yaşıyor. Karakterin acısını, çaresizliğini, masumiyetini ve o masumiyetin içindeki o saf sevgiyi bütün hücreleriyle yansıtıyor. Sahne bittiğinde sette bir sessizlik oluyor ve Nicole Kidman, Hollywood'un yaşayan efsanesi, Aras'ı yanına çağırıyor ve o tarihi cümleyi söylüyor. Aras, kelebekleri sever misin? Bugün bu odada gördüğün bütün kelebeklere beni inandırdın. Seni tebrik etmek istiyorum. Ve Aras'ın anlattığına göre o an boğazı düğümleniyor, tek kelime edemiyor. Düşünsenize karşınızda Nicole Kidman var ve size rolünüzle bir sihir yarattığınızı söylüyor. Bu bir oyuncunun kariyerinde yaşayabileceği en inanılmaz anlardan biri. Bu iyi oynadın demek değil. Bu senin sayende olmayan bir şeye inandım, beni başka bir gerçekliğe taşıdın demek. Kidman'ın gözlerinin dolduğu o an var ya, işte o an rol değil. O bir oyuncunun, karşısındaki oyuncunun yarattığı samimiyetten, o gerçek duygudan etkilenme anı.
İkisinin uyumu, sahnenin atmosferi, ekrandan taşıp insanın kalbine dokunuyor. İşte bu her oyuncunun harcı değil. Gerçekten bravo Aras Aydın. Peki bu nasıl oldu? Yani Türkiye'de kariyerini inşa etmiş bir oyuncu, nasıl oluyor da Hollywood'un en büyük yapımlarından birine doğrudan başrollerden biri olarak giriyor? İşte bu hikayenin en ilginç ve Geveze Meclisi'nin akademik meraklı dinleyicilerinin en seveceği kısım. Bu bir tesadüf değil, bir endüstri mekanizması. Araştırma raporu bu konuda bize 3 farklı model sunuyor. Birincisi Haluk Bilginer modeli. Yani Türkiye'de yapılan Şahsiyet gibi olağanüstü kaliteli bir işin uluslararası ödül almasıyla gelen küresel tanınırlık. Burada proje oyuncuyu dünyaya taşıyor. İkincisi Numan Acar modeli. Yani kariyerini Almanya gibi başka bir ülkede inşa etmiş, birden fazla dil bilen ve zaten uluslararası sisteme entegre olmuş diaspora yeteneklerinin Hollywood'a geçişi. Ve üçüncüsü işte en yenisi ve en heyecan vericisi Aras Aydın modeli. Yani doğrudan yetenek transferi. Bu modelde Hollywood yapımcıları ve casting direktörleri artık doğrudan Türkiye pazarındaki yetenek havuzuna bakıyorlar. Aras'ın menajerlik ajansı Art İstanbul'a ulaşıp bu rol için bir deneme çekimi istiyoruz diyorlar. Aras tam 4-5 aşamalı bir audition sürecinden geçiyor. Kendi kendine videolar çekip yolluyor, yönetmenle online görüşmeler yapıyor ve en sonunda o zorlu elemeleri geçip rolü kapıyor. Bu, Türkiye'nin artık sadece dizi satan bir ülke değil, aynı zamanda küresel projeler için nitelikli bir yetenek havuzu olarak görüldüğünün en somut kanıtı. Tabii madalyonun bir de diğer yüzü var. Olay Türkiye'de duyulunca ne oldu? Sosyal medya yıkıldı. Milli gururumuz göğsümüzü kabarttı, helal olsun yorumları havada uçuştu. Aydın'ın başarısı kişisel bir zaferden çıkıp kolektif bir sevince dönüştü. Çünkü birimizin başarısı hepimizin başarısı gibi hissettiriyor. Peki uluslararası eleştirmenler ne dedi? İşte burası ilginç. Dizinin 2. sezonu genel olarak eleştirmenlerden karışık yorumlar aldı. Biraz yavaş ilerliyor. İlk sezonun mizahı yok gibi eleştiriler geldi. Ama neredeyse bütün eleştirmenlerin birleştiği bir nokta vardı. Olağanüstü oyuncu kadrosunun performansı. İşte Aras Aydın da bu güçlü ensemble kadronun parlayan bir parçası olarak övgü topladı. Yani dizi belki 10-10 değildi ama içindeki performanslar, özellikle de Aras'ınki, yeteneğini kanıtlamaya yetmişti. Ve geldik sona. Aras Aydın'ın bu hikayesi bize ne anlatıyor? Bana göre bu sadece bir oyuncunun başarısı değil. Bu klişelere, bizden bir şey olmazcılığa, yeteneğin coğrafyaya sıkıştırılabileceği yanılgısına karşı atılmış muhteşem bir tokat. Sağlam bir eğitimle, disiplinli bir çalışmayla, sabırla ve en önemlisi işine duyduğun aşkla, dünyanın her yerinde en büyük yıldızların karşısında bile parlayabileceğinin kanıtı. Aras Aydın, o gün Nicole Kidman'ı odadaki kelebeklere inandırdı. Ama bence bize daha önemli bir şeye inandırdı. Hayallere. Emek verilmiş, peşinden koşulmuş hayallerin bir gün mutlaka kanatlanıp uçacağını. Dedemin de dediği gibi, marifet iltifata tabidir, müşterisiz metazayidir. Yani yetenek, takdir edildiğinde değer bulur. Müşterisi olmayan mal ise ziyan olur. Aras Aydın gibi, yüce yeteneğimizin uluslararası arenada doğru müşteriyi bulması, takdir görmesi ve ziyan olmaması dileğiyle. Nice başarılı işlerde adını duymak dileğiyle. Bu hikaye sizi de benim kadar etkilediyse, o kelebek etkisi kalbinize dokunduysa, videoyu bir beğeninizle kanatlandırmayı unutmayın. Sizin bildiğiniz, bu yeteneği bütün dünya tanımalı dediğiniz başka isimler varsa, yorumlarda bizimle paylaşın. Gelin hep birlikte bir gurur listesi oluşturalım. Ve tabii ki bu mecliste daha nice konuda birlikte gevezelik etmek için kanala abone olmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.